Hakikaten tek gelmiş. Ne yani? Bu kadar adamı boşuna mı getirdik? İyi misin? Mustafa! İsabet ya Allah. Sağ ol, iyiyim. Sağlıcakla git Bender kardeşim. Unutma, senin savaşın bizim de savaşımız. Bu hususta ne lazım gelirse gözümüzü kırpmadan yapmaya hazırız Allah'ın izniyle. Bundan hiçbir zaman şüphem olmadı sultanım.
Seni Batum'a kadar götürecek olan bir gemi hazırlattım. En seçkin 20 adamım senin yanında olacak. Kanlarının son damlasına kadar koruyacaklardır seni. Ondan hiç şüphem yok sultanım. Yolun açık olsun. Mustafa nerede? Söylediğiniz gibi sultanım. Ruhi Paşa ile birlikte sizi bekliyor. Âlâ. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın Filinta Mustafa. Büyük hayal kırıklığına uğrattın. Haklısınız sultanım. Bu sebepten beni azat etmenizi istirham etmeye geldim. Senin hatalı olduğunu düşünseydim, benim karşımda olmazdın. Kadının karşısında olurdun. Hatanın büyüğü bende. Hatanın büyüğü bende. Yakınımdakilerin gerçek yüzünü görememişim. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Şeyh Bender İstanbul'dan ayrılıyor Yüce Efendi. Üstelik tabut içerisinde değil, canlı olarak ayrılıyor İstanbul'dan. Ne yazık ki. Bu sefer gerçekten büyük bir hata yaptık Efendi Cemil. Şeyh Bender gibi küçücük, hatta zerre kadar önemi olmayan birisi için kendi varlığımızı tehlikeye attık. Kafkasya davası bizim için önemsiz mi Yüce Efendi? Mesele Kafkasya ile ya da Şeyh Bender'le alakalı değil Efendi Cemil. Mesele sultanın bu hadiseyle ağzından çıkan her sözü Kardeşlik Teşkilatı tarafından öğrenilmiş olduğunu anlamış olması. Sultan artık içeride her attığı adımı takip eden biri ya da birileri olduğunu anladı. Yani saraya sızdığımız anlaşıldı öyle mi? Ama asıl önemli olan sultanın benden şüphe duyup duymadığını anlamak. Bunu anlamanın tek yolu Kenan Efendi olarak hiçbir şey olmamış gibi tekrar saraya gitmek. Ama bu çok tehlikeli. Başka çaremiz yok Efendi Cemil. Ortalıkta gözükmemek daha fazla dikkati çekecektir. Haklısınız Yüce Efendi. En doğrusu saraya gitmeniz. Evet. Ruhi Paşa, Şeyh Bender'in öldüğü haberini yaydığımız halde ölmediğini nasıl haber alıyorlar? Ertesi gün mezarlığa tek başına gideceğini nereden haber alıyorlar? Mustafa, bu suallerin tek bir cevabı var. Aramızda vatan hainleri var. Jurnaller var. İspiyoncular var. Satılmış gammazlar var. Haklısınız sultanım. Ruhi Paşa, sen ve ekibin bunları tek tek ortaya çıkaracaksınız. Baş üstüne sultanım. Filinta Mustafa, sana bu konuda sınırsız yetki veriyorum. Mevki, şanı, itibarı söz konusu olmaksızın, benim en yakınımdakiler de dahil olmak üzere şüphelendiğin herkesi sorguya çekebilirsin. Baş üstüne sultanım. Filinta Mustafa, Ruhi Paşa, Allah'ın izniyle bu vatan hainlerini tek tek ortaya çıkaracaksınız. Baş üstüne sultanım. Baş üstüne sultanım.
Sultanımız Efendimiz müsaitse kendileriyle görüşmek isteriz Mabeyinci Paşa. Sultanımız şu anda müsait değiller Kenan Efendi. Biraz istirahat buyurun. Sultanımız müsait olduklarında sizi yanına almaya çalışacağım. Allah razı olsun. Sultanımızın görüşmesi uzun sürer mi acaba? Şu anda Filinta Mustafa ve Ruhi Paşa ile birlikteler. Ancak ne kadar sürer kat'i bir şey söyleyemem. Mustafa oğlum. Sultanımız sabah erken saatte istihbaratın şefi ve en güvendiği adamıyla toplantı yapıyorsa mühim bir mesele olmalı Ruhi Paşa. Olağan bir görüşme Kenan Efendi. Olağan bir görüşme. Öyleyse hayırlı günler paşam. Sana da Kenan Efendi, sana da. Mustafa oğlum. Sultanımız sizi bekliyor Kenan Efendi. Kontrolüm dışında gelişen hangi olaya sevindim ben? İnsanlara fazla güveniyorum. Taşıyamayacakları kadar sorumluluk yüklüyorum. Oysa insanoğlunun aptallık gücünü asla hafife almamalıyım. Bu aptallar bunlarla yaşamak, bunlarla iş yapmak zorunda kalmak. İşte en büyük tehlike bu. Ahmak! Kendince bir plan kurmuş. Eline yüzüne bulaştırmış. O halde niye hala buradasın? Git temizle pisliğini. Git temizle pisliğini! Ben bunun güzel bir haber olduğunu Güzel bir haberle beklenmedik bir haber arasında dağlar kadar fark vardır. Ve dahil olmadığın hiçbir gelişme yeterince güzel bir gelişme demek değildir. Çık dışarı! İnsanoğlunun aptallık gücünü asla hafife almamalıyım. Başarımıza Hangi başarımıza? Öldü zannettiğimiz Şehbender ölmedi. Bu devasa başarısızlığına kadeh kaldırıyorsun. Öfke aptalların işidir. Gerçeği kabul etmek akıllıların. Mustafa Komandan'ın bizi neden bu kadar erken saatte çağırmış olabilir Gazanfer abi? Kumandanım ne oğlum? Hı? Abi ne? Burak kışla da değil mahalle kahvesi de. Biz burada büyüklerimize amirim deriz. Büyüklerimize amirim deriz Gazanfer abi. Ben senin büyüğün değil miyim? Evet Gazanfer abi. Ahmet, Büyüğümsün Gazanfer amirim. Gazanfer. Ahmet'ime böyle şeyler yapma. Aslanım o benim. Ahmet haklı. Mustafa amirim neden bizi bu kadar erken bir saatte buraya çağırdı acaba? Neden acaba? Neden acaba değil mi? Vardır oğlum Mustafa Amir'in bir bildiği. Aslanım, Ahmet'im. Vardır. Ahmet, şu köşede bir simitçi var. Oradan 3-5 tane simit kap gel. Karnımız acıktı. Alayım da. Para? Bak oğlum, git ona de ki benim Mustafa Amir'im gönderdi. Para mara yok lan de. Ahmet, simitçi bizim teşkilattan. Rahat ol. Rahat.
Aslanım benim. Amirim, beni de kendinize benzettiniz. Ulan oğlum Allah aşkına söyle. Mustafa amirim parası simit istiyor deyince ne dedi lan adam sana? Ne diyecek Ali amirim? Sopayla kovalamıştır. Ulan bir de Arnavutlar uyanık derler. Sen nasıl lan böyle oldun? Yok amirim. Kayseriler uyanık olur. Bizden uyanık falan çıkmaz. Arnavutlar inatçı olur. Evet. Mustafa gel bak Ahmet bize simit almış. Beyler bırakın simidimi bir de 5 dakika içinde toplantı. Hadi. Ne oldu ki Mustafa? Saraydaki hainleri bulmamız için son olaydan çalışmaya başlamamız lazım. Soru şu paşam. Şehbender'in zehirlenmediğini sarayda kimler biliyordu? Bunu bilenlerden biri ya da birileri ertesi gün mezarlıkta gerçekleştirilen suikastin de planlayıcıları. Hekimbaşı Hayrullah Bey. Biliyordu. O değil. Yardımcısı Rasim Efendi getirdi raporu. Sahte ölüm raporunu. Evet. Baş mahbeyinci Sırrı Paşa. O da biliyordu. Ben de biliyordum. Ve padişahımızın çok güvendiği çocukluğundan beri yanında olan 3 dilsiz de biliyordu. Sadrazam Nedim Paşa. Hariciye Nazırı, Dahiliye Nazırı. Bu liste böyle uzar gider paşam ben söyleyeyim. Mustafa'm işimiz çok zor be kardeşim. Bu listedeki herkesin adına, şanına, şöhretine bakılmadan teker teker sorgulanması gerek. Evet. Bunu kendilerinden, bizden ve Allah'tan başka da hiç kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı paşam. Hadi o zaman Allah yardımcınız olsun. Ali. Üstüne kalın bir şeyler giy. Neden? Padişah her zamankinden çok daha ketumdu. Efendi Cemil. Bana karşı bile tedbiri elden bırakmadı. Bu da demektir ki Şehbender olayı sultanın gözlerini düşündüğümden de fazla açmış. Zaten saraya gittiğimde içeride Filinta Mustafa ve Ruhi Paşa vardı. Demek ki yakın bir zamanda kimin bilgi sızdırdığını bulmak için büyük bir saldırıya geçecekler. Ne yapmamızı önerirsiniz Yüce Efendi? Hiçbir şey efendi Cemil, hiçbir şey. Önce nereden başlayacaklarına bakalım. Eğer sızıntıyı aşağıdan aramaya başlarlarsa sarayın koridorlarında kaybolup giderler. Ama korktuğum gibi yukarıdan başlarlarsa bizi çok kötü günler bekliyor demektir. Belki de Ruslara bu olayda fazla yardım etmemeliydik. Fazlasıyla kibirli davrandık. Kibir diyorsun yani. Aynen öyle. Güçlerine, şehvetine o kadar kapıldılar ki devleti küçük gördüler. İstediğimiz her şeyi her yerde yaparız dediler. Lakin bundan sonra öyle olmayacak. Amirim, sorguya kimle başlıyoruz? Sen yaveri sorgula. Emredersiniz. Ahmet. Sen de git dilsizleri sorgula. Baş üstüne amirim. Ama bir dakika.
Ben dişsizleri nasıl sorgulayacağım ki? Ulan bir şekilde bu yolunu bul. Çırak! Hadi. Hekimbaşı Hayrullah Efendi'nin yardımcısı Rasim Efendi'yi al. Ben de Kenan Efendi'yi alacağım. Zannımca Şeybender'in zehirlenmediğini bilen herkesi sorguya alacaklar. Öyleyse sizi de sorguya alacaklar Yüce Efendi. Evet, beni de sorguya çekecekler. Lakin beni konuşturmaları mümkün değil. Fakat Fakat sarayda 2 adamım daha var. Sultana çok yakın bir adam ve onun yardımcısı. Onlardan kendim kadar emin olamıyorum Efendi Cemil. Eğer çözülürlerse hepimiz için her şey biter. bana isimlerini verin. Filinta Mustafa ve adamları onları sorguya çekmeden işlerini bitireyim. Hekim Hayrullah Efendi ve yardımcısı Rasim Efendi. Hayrullah Efendi sultanın 30 yıllık hekimi. Ta çocukluğundan beri yanında. Ve yardımcısı Rasim Efendi. İzin verin. İkisinin de kellesini alayım. Ne oluyor Ali oğlum? Mühim bir şey yok hekimbaşı. Sadece birkaç tane soru soracağız. Ne konuda? Onu da vardığımızda öğrenirsiniz. Umarım sultanımızın beni sorguya götürdüğünden haberi vardır. Yoksa bu sizin için hiç iyi olmaz. Merak buyurmayın dedim ya hekimbaşı. Sultanımızın her şeyden haberi var. Siz rahat olun. Sadece küçük bir soruşturma. Hayrullah Efendi öyle yekten çözülecek bir adam değil. Yanımızda yetişmiştir. Ama Rasim Efendi'nin ortadan kaybolması lazım. Kaçtığı izlenimini yaratmalıyız ki saraydaki hainin o olduğunu düşünsünler. Öyleyse ben önce Efendi Rasim'le ilgileneyim. İyi olur Efendi Cemil. Şimdi gidiyorum. Beni almaya geldiklerinde tekkede olmam lazım. Sen de Efendi Rasim meselesini hallet Efendi Cemil. Seni dinliyorum paşa. Büyük hata yapıyorsunuz Ruhi Paşa. Ben bu devletin... Paşa, senin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama durum vahim. Sultanımızın kesin emri var. Makam, mevki gözetilmeden herkes sorgulanacak dedi. Büyük bir hata yaptım Meloş. Kibrin tedbirsiz davranmana sebep oldu. Artık sultan hangi yöne baksa bizden birini görecek. Bir şeyler yapmazsan yıllarca uğraşarak kurduğun bu koca yapı kağıttan bir kule gibi üstüne devrilecek. Çünkü er geç hekim çözülecek. O çözülürse de hata yaptım Meloş. İlk defa büyük bir hata yaptın. Selamünaleyküm ağalar.
Aleykümselam efendi. Buyur. Kenan Efendi burada mı? Filinta Mustafa görüşmek istiyor. Efendimiz çilehanedeler. Ve ne zaman çıkacağını ancak Allah bilir. Bazen günlerce, hatta haftalarca içeride kaldığı olurdu pirimizin. Siz bir gösteri verin hele. Gel kardeş. Burası kardeş. Eyvallah. Hayırlı günler Kenan Efendi. Hayırlı günler Mustafa oğlum. Buraya bizzat senin geleceğini tahmin etmiştim. Anlamadım. Ama seni daha erken bekliyordum açıkçası. Geciktin. O zaman konuyla alakalı malumatınız var sanırım. Sadece tahmin ediyorum. O tahmininizi bana da söyleme nezaketini gösterir misiniz acaba? Sanırım karargaha davet edilen tek kişi ben değilim. Bir hayli konunuz olacak bugün. Yanılıyor muyum? Doğru. O yüzden gitsek iyi olacak. Zira tahmin ettiğiniz gibi bugün sorgulamamız gereken bir sürü insan var. Keşke sabah sultanımızın makamında karşılaştığımızda bu sorgu sual meselesini halletseydik. Hepimiz için daha hayırlı olurdu. Keşke. Lakin devlet sizi şu an görmek istiyor. Gidelim. Gel Mehmet. Gel. Beni emretmişsiniz sultanım. Güller hakkında ne bilirsin? Pek bir şey bildiğim söylenemez. Bir sürü cinsi vardır. Misal, 7 veren gül. 4 mevsim açar. Yalın kat, katmerli cins. Her biri kendi içinde itina ister. Özen ister. Sabır ister. Doğru zamanda budanmak ister. Eğer doğru zamanda budamazsan verim alamazsın. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han, sırrıma sakalımın bir telinin vakıf olduğunu bilsem kökünden keserim demişti. Senden yapmanı istediğim bir şey var. Emredin sultanım. Mustafa ve adamlarını araştırmanı istiyorum. Anlayamadım sultanım. Devletin içine sızmış olan vatan hainlerini araştırıyoruz. Bunun için Mustafa ve adamlarını vazifelendirdim. Ama birilerinin de Mustafa'yı araştırması lazım. Anneniz sizi doğuruyorken hayata gözlerini yumdu. Babanız sevilen bir ayakkabı imalatçısıydı. Emin Efendi. O da erken yaşta hayata gözlerini yumdu. Öksüz ve yetim kaldınız. Ahmet
Refik Efendi tarafından yetiştirildiniz ve Kahire'ye taşındınız. El Ehser'de eğitim gördünüz. Padişahımızın şehzadeliğinde ona akıl hocalığı yaptınız ve yapılan suikaste padişahımızın hayatını kurtardınız. Belli ki ödevinizi layığıyla yapmışsınız. Ancak bunlar benim zaten bildiğim hususlar. Zira bir an önce Sadet'e geliniz Mustafa oğlum. Acele etmeyin Kenan Efendi. O kısma da sıra gelecek. Allah büyüktür. Bekleyeceğiz. Kusura bakmayın hekimbaşı. Alışkanlık. Şehbender'in ölüm raporunu siz mi tanzim ettiniz? Evet. Diri olduğunu biliyordunuz ama. Ben bir hekimim efendi. Bırakın da ölüyle diri arasındaki farkı bileyim. Ona ne şüphe. Ama önemli olan Şehbender'in ölü ya da diri olması değil. Önemli olan devlet-i âlinin menfaati için diri olduğunu bildiğiniz Şehbender'in ölü olduğunu zannedilmesiydi. Ama beceremedik. Beni bununla mı suçluyorsunuz? Suçlamam mı lazım? Eğer elinizde delil varsa suçlayın. Ama yoksa böyle kelime oyunlarıyla benim vaktimi almayın. Çok rica edeceğim. Benim olup bitenle hiçbir alakam yok Ruhi Paşa. Yeminle ben masumum. Neden ikide bir masum olduğunuzu söylüyorsunuz? Çünkü masumum da ondan. Bırakın da buna ben karar vereyim. Madem masum olduğunu söylüyorsun, neden bu kadar terliyorsun? Ben terlemiyorum ki. Şehzadebaşı hamamının duvarları gibi terliyorsun paşa. Semiz Ahmet Paşa'nın sakladığı bir şey var. Bu çok açık. Emin misin paşam? Eminim, eminim. Peki ya sizinkiler? Şüphelendiğiniz biri var mı? Yok. Ben henüz Hekimbaşı'nın ağzından hiçbir laf alamadım. Yardımcısı Rasim Efendi ortaya çıktı mı? Yok Mustafa'm. Herifi de bulamadık. Hekimbaşı ne diyor bu işe? Ya bunların Gebze tarafında uzaktan akrabaları mı ne varmış? Belki onların yanına gitmiştir diyor. Hoşça kal Rasim. Peki Kenan Efendi hakkında ne düşünüyorsunuz? Verdiği cevaplar gereğinden fazla tutarlı. Masum yani. Onu mu demek istiyorsun Mustafa'm? Zaten Kenan Efendi gibi böyle muhterem bir adamın bu tür tertiplerin içinde olması gayri kabil. Öyle bir şey demeye çalışmıyorum. Bakın şöyle yapalım. En iyisi biz kişileri değiştirelim. Birimizin göremediğini bir diğerimiz görebilir. Ben Kenan Efendi'yi alayım kardeşim. Ben de Semiz Ahmet Paşa'ya geçtim. Bu durumda bana hekimbaşı kaldı, öyle mi? İyi. Bu sabah nasılsın bakalım? Nur yüzdüm. Senin için yaptım. Çok güzel. Bir yüzü gül gonca ile dildar dirsen, işte sen. Sen güle, bülbül kimin kim zar dirsen, işte ben. Genç bir şehzadeyken de böyle kalbimi fethetmişti. Gönlümün nuru benim.
İtiraf ediyorum, ben yaptım. Ne yapayım? Nefsime hakim olamadım. Kenan Efendi Temür Sultanım. Peki Semiz Ahmet Paşa? Hatırlarsanız geçen sene Çin İmparatoru tahta çıkışınızın seneyi devriyesi münasebetiyle 6 tane Pekin ördeği yollamıştı. Ha evet. Yalnız bunlardan bir tanesi kayboldu gariban. 5 kardeş kaldılar. Maalesef o hayvancağız kaybolmamış sultanım. Ahmet Efendi'nin anlatımına göre kendisi nefsine yenik düşüp hayvanı bir güzel mideye indirmiş. O yüzden mi terliyordu öyle? Ördek mi paşam? Ali! Bence Hekimbaşı'nın bu işle bir ilgisi var sultanım. Emin misin Ali? Eminim sultanım. Öyleyse salın hekim başına gitsin. Ama peşine adam takın. Eğer dediğiniz gibi bu işle bir alakası varsa mutlaka temasa geçeceklerdir. Akbar Eyam. Efendim Münhoş, büyük başarılarla dolu şanlı bir geçmişiniz var. Son 30 yılda kurduğunuz strateji sayesinde yüce davamız Osmanlı topraklarında ve Orta Şark'ta büyük başarılar kazandı. Lakin son zamanlarda yaşanan başarısızlıklar hepimizin canını sıkar oldu. Biz başarısızlık hallerinde takip ettiğimiz usuller gereği 1. derece ricat tertibini tatbik etmeye başlamamızın zaruri olduğunu düşünüyoruz. Ümit ederiz ki siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Aksi takdirde zaruri imha tertibi başlar. Öyleyse imha planını başlatıyoruz. Bu silah deposu Rusların Karadeniz havzasındaki en büyük mühimmat deposu. Bu operasyonla beraber Ruslara ve onların Balkanlardaki en büyük müttefiki Bulgarlara gereken mesajı vermiş olacağız. Yani bir taşla 2 kuş vurma hedefindeyiz. Hala. Ruslara biz istediğimiz zaman, istediğimiz yere, istediğimiz şekilde vururuz mesajını vereceğiz. Bulgarlara da Ruslara taşeronluk yapıyorsunuz. Ayağınızı denk alın demiş olacağız. Kesinlikle sultanım. Söylediğim gibi Mustafa, operasyon çok dikkatlice planlanmalı ve kusursuz bir şekilde tatbik edilmeli. Merak etmeyin sultanım. Hala. Ali ile gereken tahkikatı saatler boyunca yaptık. Şefik Hüsnü adında tütün tüccarı olarak bu gece Galata Limanı'ndan kalkan Odessa adlı gemiyle Kralinitza'ya gidecek. Sonra? Tüm belgeler eksiksiz olmakla beraber Kralnitsa gümrüğünden Bulgar topraklarına geçecek. Bunu iyi düşünmüşsünüz.
Ardından Kralitsa'da tütün tüccarı olarak önde gelen tacirlerle görüşmeler yapacak. Aynı gece içerisinde kaldığı otelden çıkıp Molière'in kibarlık budalı oyununu izlemek için ayrılacak. Ve böylece eylemi gerçekleştirmek için peşindeki gizli servis elemanlarını atlatmış olacak. Sonrası kolay sultanım. Mühimmat deposu Kralitsa'nın 2 fersah dışında, açık arazide. İçeride 4, dışarıda 8 olmak üzere 12 seçkin asker tarafından korunuyor. Peki bu operasyonu tek kişiyle yapmak mümkün mü Mustafa? Mümkün sultanım.